Kavala'da Meltem'deyiz. Yufkaya sarılmış ballı feta. Güzel ama galiba o Lokalas'taki susamlının üzerine çıkamayacak hiçbir şey. Mekana girer girmez herkesin masasında gördük ve direkt dedik ki kabak kızartması. Yağ çektirmemişler. Bir de kabağın tadını hala alıyorsun. Kalamar ızgara söyledik. Kilosu 40 euro. Bu önümüze gelen yarım kilo. Yani 20 euro. Yunanistan'da böyle şöyle bir şey duymuştum. Eğer kalamarın kol ve bacaklarıyla birlikte geliyorsa masada bu taze olduğunu gösteriyor. Yani bununla birlikte servis yapıldığı zaman bunun taze olduğunu anlayabilirsiniz. Yani taze alınmış, kesilmiş. Ve çok taze olduğu da çok belli zaten. Taze diri böyle. Evet gerçekten çok güzel. Şimdi Yunan lokantalarında şöyle güzel bir şey var. Bizde de sorsan büyük ihtimalle söylerler. Ama sormana gerek kalmadan burada bütün menülerde nereye gidersek gidelim bir balığın veyahut da bir deniz ürününün kalamarı, karidesi, ahtapotu dondurulmuş mu, taze mi olduğunu yazıyorlar. Şimdi Kavala'da kaldığımız yerdeyiz. Size göstermek istiyoruz. Bu Kavala'ya benim ikinci gelişim. İlk geldiğimizde de yine Booking.com üzerinden bu daireyi kiralamıştık. Bakın böyle boydan boya dolapların olduğu bir koridorla başlıyor. Hemen girişte sağda bu yatak odası var. Utku'nun önünde durduğu kanepe ve yanındaki kanepeler açılıyor, yatak oluyor. Masada böyle bir ikramla karşılaştık. Küçük içimizde bir böyle buruk durum oluşmuştu. O da şarap yok bu sefer diye. Ama acaba mı derken mutfakta burası. Bizim bir arkadaşımıza 8,5 euroya aldığımız bu güzel beyaz şarabın aynısını dolabımızda bulduk. Kahve kapsülleri, şekerler, çaylar. Şunu anlamakta zorlanıyoruz. Biz buradaki indirim marketinden o şarabı 8,5 euroya aldık. En ucuz Kavala kurabiyesi 5 euro. Yani nereden baksanız masaya bıraktıkları şeyler 20 euro. Ve biz bu daireye bir gece için sadece zaten 68 euro ödedik. Kavala'da sahilde hemen limanda ücretsiz bu otopark. Aracınızı bırakmak için en iyi seçenek. Eğer burada yer kalmadıysa ki özellikle yaz aylarında hafta sonu bu oldukça yüksek bir ihtimal. İşte o zaman Kavala'da arabanızı nereye bırakacağınız sorusu biraz karmaşık. Nereyi bulursanız oraya bırakacaksınız. Şu anda Kavala Zara'dayız. Türkiye fiyatlarıyla Yunan fiyatlarını karşılaştıracağız. Ben çizgili gömlekler almıştım. Yunan'dan 800 liraya almıştım. Türkiye'de 2300 liraydı. O yüzden seviyoruz Yunan Kavala'yı. Yunan Kavala değil, Yunan Zara'yı. İyi değilim. Evet, bu kaşamon. Ben bunu Türkiye'deyken beğenmiştim. Türkiye'deki fiyatı 4.000 lira şu anda. Burada 60 euro. Yaklaşık 2400 liraya denk geliyor ama bir de %10 vergi iadesi alacağız tabii buna. Karşısında şu mağaza olan Gyros ve Souvlaki yapan dükkandayız. Burası tam Kavala çarşısının ortasında yer alıyor. Cumartesi saat artık 5'e geldiği için bütün dükkanlar kapalı. Çok nadir belki işte Zara falan açık. Yani butiklerin hepsi kapalı. Patronları Yunan olanların tamamı kapalı. Uluslararası şirketlerin mağazaları hala açık anladığımız kadarıyla ve sadece yemekçiler açık. Gerçekten bol malzemos. Benimki et olan, Star'ınki de tavuklu. Yani porsiyon zaten inanılmaz iyi. Isırmaya başlayabilmek için önce stresleri azaltmaya çalışıyoruz. Enerjimiz biraz düşük çünkü yine benim tatil olarak geldiğim yerde Zara'lara soktular. Gerçekten Zara'lara soktuların R'si de var aslında da. Kendisine 2 tane pantolon aldı. Sinsi sinsi koştur sarılmış geliyor pantolonlarına. Sanki sadece biz alışveriş yapmışız gibi davranıyor ama. Aya Nikola Kilisesi'ndeyiz. Pazar ayini devam ediyor.
Burası Osmanlı döneminde, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Pargalı İbrahim Paşa adına yaptırılan bir cami aslında. Daha sonra kiliseye çevrilmiş ve bu Çan Kulesi de Yunanistan Osmanlı'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra eklenmiş. Tarihi Kavala şehrine su taşıyan kemerin önündeyiz şu anda. Bu kemerin öncesinde de Roma İmparatorluğu döneminden kalma sur sisteminin devamı niteliğinde olan bir yapı olduğu ve onun da yine şehre su taşıdığı düşünülüyor. Ancak Osmanlı döneminde artık işlevini kaybetmiş, yetersiz gelen ve Osmanlı'nın sarnıç sistemiyle çok da uyumlu olmayan o yapının yerine bu su kemeri inşa edilmiş. Bugün de hala tüm ihtişamıyla yerini koruyor. Durun! Anlat. Bu peynirli, bu ıspanaklı, bu da ıspanaklı, bu da kremalı. Ne kadar ödedik? Ne kadar ödedin? 11. 11 euro. Yani burada da 2.75. Ama börek. bunun kreması sanki birazcık daha irmikli gibi. Fark Evet. ettiniz mi bunu? Utku'yu seslendiriyorum. Baklava hamuruyla yapmışlar çıtır çıtır dedi. Bu arada peynirlisi bayağı peynirli yani. Evet. Yani iç malzemesi çok dolgun. Biraz fazla yağlı. Evet, biraz Evet. yağlı bir börek. Şimdiye Ben kadar yağlı yediklerimizden olduğunu daha hissettim. yağlı. Kremalısı da çok güzel bence. Yani kreması çok güzel. Baymayan çok güzel bir krema. Kemal'im oturmadan bir peynirli bir kremalı daha alsana ya. Zaten bana bırakmadığınız için almam gerekiyor. Şimdi Kavala Kalesi'nde ücretle girilen bölüme, surlara geldik. Burada bir sahne var. Muhtemelen konserler, belki tiyatro gösterileri yapılıyor. Biraz mevsim sonu artık. Ekim'in ortasındayız. Yaz aylarında Eylül'e kadar, Mart'tan Eylül'e kadar giriş 4,5 euro. Biz şu anda Ekim'den Mart'a olan kış dönemindeyiz ve kişi başı 4 euro ödedik. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın müze evindeyiz. Burası Mısır hükümetinin de desteğiyle restore edilmiş ve ziyarete açılmış. Giriş ücreti 8 euro. Açıkçası kardinal 8 euro vermek istemedi. Benim basın kartımla 5 euroya girebiliyordum. Şimdi ben hem kardinal için hem sizin için geziyorum diye düşünebilirsiniz. Bu evin restorasyonunu yapan Mısır hükümeti haliyle evet bir Osmanlı hidivi paşası olmakla beraber Kavalalı'nın Mısır açısından önemi ve siyasi anlamı üzerine bir anlatıyla burası restore edilmiş. Kavalalı'nın evi öyle bir noktada ki evin bir cephesinden tarihi liman bölgesini ve Old Town'u, diğer bir cephesindense Ege Denizi'ni görüyorsunuz. Ya Safranbolu evleri ve hali hazırda bizim ayakta kalan Osmanlı konaklarıyla oldukça benzer yapı zaten. Osmanlı mimarisini gerçekten de bilen biri çok daha iyi anlatacaktır. Kavala'da kale içindeki birçok yokuş böyle cumbalı Osmanlı tarzı evlerle çevrili. Gerçekten de Kavala Osmanlı izlerinin en canlı, en göz önünde olduğu kentlerin başında geliyor. Osmanlı'dan kalma bu tarihi imarathane bugün bir butik otel olarak hizmet veriyor. Buranın mülkiyeti Mısır Devleti'ne ait. Ne yazık ki içerisini gezemiyorsunuz. Özellikle ön cepheden, deniz cephesinden oldukça ihtişamlı bir görüntüsü var. Tam karşısında Kavala'nın güzel restoranları, kafeleri, barları var. Şimdi tarihi limana geri dönüyoruz. Hem bir şeyler yiyeceğiz hem de yola çıkmamız lazım artık. Bu görkemli yapı bugün belediyeye ait. 1890'larda yapılmış. Dönemin ünlü bir Macar tütün tüccarına ait. Onun evi olarak yapılmış. Daha sonra Yunan devletine ve belediyeye geçiyor. Kavala'nın bu bölgesinde buna benzer aynı döneme tarihleyebileceğimiz başka yapılar da var. Dediğim gibi zira Kavala o dönemde çok önemli bir tütün merkezi Kuzey Ege'nin. Liman bölgesine inen bu sokağın hemen köşesinde daha önce deneyimlediğimiz güzel bir ciroslu Sulvakici var. Ben çekim yaparken Kardelen Utku ve Stara geldiler, sipariş verdiler. Muhtemelen de bitirdiler, ben biraz gecikmiş olabilirim. Ama inanın çok lezzetli. Adını da hemen söylüyorum. Bulvar, Boulevard diye yazılıyor işte. Bulvar ve hala sipariş vermemişler. İnanılmaz.
Evet. Şimdi biz bir gece yarısı Kavala'da bir suvaki yemiştik. O gün çok lezzetliydi ya biz çok açız diye çok lezzetliydi ya da gerçekten lezzetli. Gerçekten lezzetli.